Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bu perşembe günü 2 tane Player of the Week paketinin gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Kimler gelebilir onunla alakalı bir çalışmayla karşınızdayım. 2 Player of the Week demişken bir tanesi lig maçlarına bakaraktan gelmesi gerekiyor. Diğeri de geçen hafta Şampiyonlar Ligi maçları oynanmıştı. Oradan gelmeli. Yani bir lig Player of the Week'i, diğeri de Şampiyonlar Ligi Player of the Week'i. En son Şampiyonlar Ligi Player of the Week'i geldiğinde en sonkilere baktığımızda ücretsiz açma hakkı Konami vermemişti. Lig Player of the Week'inden veriyordu son geldiklerinde ikisi de birlikte. Şu anki Player of the Week'ten sürpriz olarak 2 tane ücretsiz açma hakkı verdiler. Keşke yani gelecek olan şu 2 paketten de ücretsiz açma hakkı verse Konami. Böyle bir şey olursa ancak Perşembe günü açıklanabilir arkadaşlar. Son dönemlerde dediğim gibi Şampiyonlar Ligi Player of the Week'inden vermeyip genelde Lig Player of the Week'inden ücretsiz veriyor. İlk Şampiyonlar Ligi Player of the Week'i geldiğinde galiba sadece ilkinde ücretsiz vermişlerdi. Sonrasında gelen Şampiyonlar Liglerinde hiç ücretsiz olmadı diye hatırlıyorum. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Önce bir Şampiyonlar Ligi'nden başlayalım. Kimler gelebilir? Manchester City maçı ilginçti. İlk maçta ilk yarı Leipzig öndeydi ama ikinci yarıda maçı City takımı çevirdi. Bu maçta sağ kanat pozisyonunda oynayan Foden bir gol bir asist yaptı. Kendisini Şampiyonlar Ligi Player of the Week'inde görebiliriz. Sağ kanat kartıyla, tabii Foden sol tarafta da oynayabilen bir isim. Barcelona takımı 2-1'lik galibiyet aldı. Uzun süre sonra Cancelo gelecek gibi görünüyor arkadaşlar. Çünkü 2 golde de kendisinin katkısı var. Bir gol bir asist. Ben de çok beğenirim Cancelo'yu. Bu maçta sol bekte oynadı. Sol bek kartıyla gelmeli. Sağ bekte de kullandığımız bir isim kendisi. Young Boys takımının sağ bek futbolcusu Bloom çok genç, gelebilecek isimlerden birisi. Atletico Madrid deplasmanda 3-1'lik galibiyet aldı. Burada stoper futbolcusu Hermoso bir gol attı. Seviyesi çok yüksek olan bir isim değil. Daha önce 90 seviyeli kartıyla gelmiş. Belki Konami 92 getirse 95 olur kadromuzda. Arsenal takımı 6-0'lık galibiyet aldı ama goller de aldı arkadaşlar. 6 tane farklı futbolcu golü kaydetti. Yani bir isim hat-trick yapsa banko gelir diyebiliriz. Ama goller, asistler o kadar dağıldı ki burada adaylar çok fazla. Peki kimler ne yaptı baktığımızda, şimdi Jesus daha önce Şampiyonlar Ligi'ne gelmişti. Bir gol bir asisti var. Çok hak etti. Saka da aynı şekilde. Daha önce Şampiyonlar Ligi Player of the Week'ine geldi. Konami o yüzden belki farklı isim de tercih edebilir. Bir gol bir asist. Sağ bekte oynayan Tomiyasu'nun 2 tane asisti var. Martinelli'nin bir golü, Ödegaard'ın bir golü, Havertz'in bir golü. Bu isimlerden birisini Konami seçecek. Aslında hepsi de gelmeyi hak etti ama Konami buradan bir ismi tercih etmeli. Jesus da Saka daha önce geldiği için belki onlardan birini Şampiyonlar Ligi'ne almayıp diğerlerinden bir ismi de tercih edebilir Konami. Kim gelirse gelsin, güzel futbolcu bunlar. Kadromuzda rahatlıkla oynatabileceğimiz isimler. Lazio 2-0'lık galibiyet aldı. Bu maçtaki 2 aday futbolcumuz bu. Bu 2 isimden birini Konami tercih edecek gibi görünmekte. Benfica Inter maçı berabere bitti. Konami berabere biten maçlardan çok nadir futbolcu seçmekte. Her zaman seçmiyor arkadaşlar. Nadir, en son bir milli maçtan seçmişti. Berabere biten milli maçtan. Ama burada beraberlik olsa da ya bir futbolcu 3 tane gol attı. Bence gelmeli. Hani beraberlik olsa da Joao Mario gelmeyi hak etti. Hat-trick yaptı. Sol kanat pozisyonunda oynadı bu maçta. Real Madrid'in 4-2'lik galibiyeti var. Bellingham çoğu zaman Player of the Week'te de gördük kendisini. Yine gelmeyi hak ediyor. Bu sefer Şampiyonlar Ligi Player of the Week'ine gelebilir. Bir gol bir asisti var. Galatasaray kendi evinde Manchester United'la 3-3 berabere kaldı. Konami beraberliklerde getirmiyor dedik ama bu maçtan da bence bir ismi seçmeleri lazım. O da Hakim Ziyech. 3 gole de doğrudan katkı sağladı. 2 tane golü var, bir tane asisti. Ama tekrardan altını çizmem gerekirse beraberlik durumlarında Konami bazen, hatta birçok zaman oyuncu seçmemekte, sıra dışı performanslar olduğunda tercih yapabiliyor. Her ne kadar bu maç berabere bitse de Hakim Ziyech gelmeyi hak eden bir performans sergiledi. Galatasaray'ın grubundaki bir diğer maçta ise Bayern Münih kendi evinde Kopenhag'ı yenemedi. Kaleci olarak Kopenhag takımının kalecisi gelebilir. Bayern Münih deplasmanında gol yemeden maçı tamamladı. Kaleci adayımız da Grabara. Lig Player of the Week'inde peki kimler olabilir? İngiltere Ligi'nden başlayalım. Arsenal'dan bir futbolcu Lig Player of the Week'inde de olabilir. Hem Şampiyonlar Ligi'nde bir tane hem burada da olabilir. Burada 2 tane adayımız var. Ya Saka ya da Ödegaard. Saka'da, Ödegaard'da birer gol attı. Burnley 5-0'lık galibiyet aldı. Bu maçta Zeki Emduni'nin bir golü var. Göbek futbolcusu
Brownhill'in de bir golü bulunmakta. Bu farklı galibiyetten belki Konami oyuncu seçebilir. Çok değişik bir maç. Liverpool Fulham 4-3'lük skor var. 7 gollü bu maçta en çok dikkati çeken isim ise Alexander-Arnold'tu. Şimdi bir tane gol attı ama kaleci Leno'nun kendi kalesine attığı golde Alexander-Arnold mükemmel bir frikik kullandı. Direğe çarpan top kaleciye çarpıp içeriye girdi. Ondan dolayı da kaleciye sayıldı. Yani o Leno'nun golü Arnold'a sayılmış olsaydı 2 tane golle tamamlamış olacaktı. Ama kaleci içeri aldığı için Leno'ya sayıldı. Ama ne olursa olsun Alexander-Arnold gelmeyi hak etti. Bence Konami bu hafta Arnold'u seçmeli. Hani bir gol atmış olabilir kağıt üzerinde. Galibiyeti getiren golü attı. Diğer golde çok büyük katkısı var. Yanında da iyi bir oyunu. Alexander-Arnold keşke gelse. Yüksek seviyeli olur. Bir başka sağ bek adayı da Trippier. Newcastle'ın 1-0'lık galibiyetinde asist yaptı Gordon'a. Chelsea 3-2'lik galibiyet aldı. Burada Enzo Fernandez 2 gol attı. Biri penaltıdan olsa da 2 gol attı. Oynadığı pozisyondan dolayı gelebilecek adaylardan birisi. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da gol attığı maçta Inter deplasmanda son şampiyon Napoli'yi 3-0 yendi. Burada göbek futbolcusu Barella'nın bir gol bir asisti var. Eğer gelirse yüksek seviyeli bir isimdir Barella. 95'lik kartıyla daha önce gelmişti. Birkaç defa Barella'yı görmüştük. Genelde hep geldiğinde yüksek seviyeli gelen bir isim. Juventus deplasmanda 2-1'lik galibiyet aldı. Göbek futbolcusu Rabiot fizikli, uzun boylu bir isimdir. Bir golü var. Gelebilecek orta saha futbolcularından birisi. Fiorentina'nın 3-0'lık galibiyetinde sol kanatta oynayan Sottil'in bir gol bir asisti var. Sol açık, sol kanat o pozisyonlarda oynayan bir isim. Milan takımı 3-1'lik galibiyet aldı. Santrafor Jovic bir gol bir asist yaptı. Bu hafta forvetlere baktığımızda öyle yıldız forvetler damga vurmadı maçlar arkadaşlar. Çok yüksek seviyeli forvet görmeyeceğiz gibi görünüyor Player of the Week'te. İspanya Ligi'ne geçtiğimizde Barcelona Atletico Madrid'i 1-0 yendi. Normalde bu maça baktığımızda aslında oyuncu gelmemesi gerekiyor. Fakat Barcelona takımının Konami ile özel anlaşması var. Belki getirir mi? Yani normalde gelmemesi lazım. Felix gol attı ama öyle çok büyük bir maç oynamadı. Fakat Barcelona takımı ile Konami'nin özel anlaşması olduğu için de bazen beklemediğimiz anda bile futbolcu seçebiliyor Konami. Atletico Bilbao 4-0'lık galibiyet aldı. Bu maçta goller dağıldı. Williams kardeşler de attı. Gurizata Espino kendi kalesine kaydetti. Konami bu maçtan oyuncu seçebilir. Williams kardeşlerin seviyesi yüksek oluyor. Fakat diğer futbolcu Gurizeta o kadar yüksek seviyeli olmayacaktır. Buradan da belki Konami bir ismi tercih edebilir. Nantes takımının kalecisi Lafont bu hafta gol yemedi. Veyahut da bir diğer kaleci adayı da Paris Saint-Germain'den maça sonradan girdi. Donnarumma çok erken bir dakikada kırmızı kart gördü. Onun yerine girdi. Tenas gol yemeden maçı tamamladı. Paris Saint-Germain'de kaleci seçilmezse göbek futbolcusu Vitinha'yı da Konami düşünebilir. Fransa'da Lille takımı 2-0'lık galibiyet aldı. Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın da golü var. Kaleci Chevalier kaleci adaylarından bir tanesi bu hafta. Brest takımının 3-0'lık galibiyetinde sağ açık futbolcusunun 2 golü var Castillo'nun. Bu perşembe günü gelecek Lig Player of the Week'i ve Şampiyonlar Ligi Player of the Week'inde benim beklediğim isimler bunlardı arkadaşlar. Sizler de bu isimlerle alakalı bunların dışında da önerileriniz varsa yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Ben bu sefer bizim ligimizden oyuncu getirmez diye düşünüyorum Konami. Geçen hafta gelmeyi hak eden futbolcularımız vardı. Tercih etmemişlerdi. Bu sefer çok farklı galibiyetler de olmadı. O yüzden bizim ligimizden oyuncu getirmezler diye düşünüyorum. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.